Bugün sizlerle her gol attığımızda Fenerbahçe'ye yeni bir yıldız katılacak. Gol atma maçlarımıza geçmeden önce arkadaşlar ilk öncelikle bir Fenerbahçe kadromuzu hiç uzatmadan kurmaya başlayalım. Zaten video dışında tüm oyuncular arkadaşlar hazır bir şekilde alınmış bir şekilde bekliyor. Direkt oyuncularımızı arkadaşlar alacağız. Bu arada turnuvayı da kazanmışız. Çok güzel bir haber de gelmiş oldu. Neyse Ederson ekleri gördüğünüz gibi kalemiz Ederson koruyacak. 119 genlik kartıyla sağ bekimiz arkadaşlar kim koruyacak? Buradan Semedo koruyacak arkadaşlar. Sağ bekimizi de bunu da ekleyerek bu tarz videolar için de arkadaşlar lütfen like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayalım. En az sizlerden 500 like bekliyorum. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Efsane videolarda kaçırmamak için kesinlikle arkadaşlar abone olup bildirim açmayı da unutmayalım. Başka bu videonun versiyonları hangi takımlara gelsin yorumlara belirtebilirsiniz. Bu arada kurallarımızı da belirteyim. Dediğim gibi her golümüzde arkadaşlar Fenerbahçe yapay zekanın önerdiği arkadaşlar bir yıldız gelecek. Futbolcu yıldızları gelecek. Yapay zekanın önerdiği futbolcu yıldızlarını da arkadaşlar pazardan satın alacağız. Fenerbahçe kadromuza ekleyeceğiz. Sonra bir maç yapacağız. Toplam 3 maç yapacağız. Ama maçta arkadaşlar yediğimiz 2 gol bizim bir golümüzü siliyor. Golümüz yok ise arkadaşlar eksi 1'e düşüyoruz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Bu şekilde kurallarımız da var. En son artık 3 maç bittikten sonra tüm yıldızlarımızı kadromuza aldıktan sonra arkadaşlar bir de yeni yıldızlarla Fenerbahçe kadromuzu cezalı maça sokacağız. O maçta da yenilirsek ceza çekeceğim. Bu arada ceza çarkını da yeniledim. Çok güzel bir ceza çarkı yaptım. Paralı teklifleri ekledim. Oyuncu silme cezaları ekledim. Çok eğlenceli cezalar da ekledim. Bu arada Fenerbahçe kadromuzun defansı orta sahanı bitirdik. Ben konuşurken bu şekilde ilk bir Fenerbahçe kadromuz, aktif Fenerbahçe kadromuzu ekliyoruz. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Cezalarda sizin hesaplarınıza girip küçük miktarlarda para yatırma cezaları da olacak. Yani mağazalarda 19 lira 20 lira teklifler var ya, bir de 45 liralık. Çarka o teklifleri ekledim arkadaşlar. Çok büyük teklifleri eklemedim. Bunun bilgisini vermek istiyorum. İleriki dönemlerde yani yıldız bileti satın alma cezaları da olacaktır ama şu anlık onlar çok maliyetli olur. O yüzden 19-45 liralık teklifleri ekledim. Cezalara bunun bilgisini vereyim. Cezalar da çok güzel oldu. İnşallah kuralları da anlamışsınızdır. Zaten kolay görevler. Her maçta atabildiğimiz kadar gol atmamız lazım. 2 gol, 4 gol gibi skorlar yemememiz lazım. Şimdi güzel bir şekilde Fenerbahçe kadromuzu kurduk. İlk maçımıza geçeceğiz. Ne kadar gol atarsak o kadar yıldız gelecek. Like'lara bastıysanız ilk maçtan başlıyoruz. Toplam 3 maç yapacağız. Sonra ekstra bir maçta ceza maçı için. Bu arada arkadaşlar bunu demeyi unuttum. Ne olursa olsun 3 maçta en az birer tane yıldız almak zorundayız arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Bir de bu video ikinci video arkadaşlar. Günün ikinci videosu. Sabah gündüz 11.30'da attığım birinci video. İzlemediyseniz bu video bittikten sonra kanala uğrayın. O videoyu da izleyin. 2 günde bir 2 video atmaya çalışıyorum. Bismillah diyerek ilk maçımıza da başladık. Foden ilerliyor. Foden'dan uzaktan bir şut ama son anda müdahalemiz gelmişti ama hala ataklara devam ediyor. Luka Modric ortası korner. Çağlara çarpan top kornere çıkıyor arkadaşlar. Bakalım kornerden neler yapacaklar. Modric'in ortası Talisca uzaklaştıramadı tam olarak ama bizde kaldı. N'Golo Kante verdi ama yanlış yere. Zico vurdurtmayalım. Zico çok sert ve güzel vurdu ama kaleci Ederson güzel bir kurtarış yaptı. Bakalım bu sefer neler olacak kornerde. Mert Müldür iyi karşılayamadı ama Ederson rahat. Arkadaşlar bir kez daha geliyorlardı ama Şekliner kaptanımız aldı. Kante verdi pasını Fred'e. Fred sağa doğru döndük. Anderson Talisca. Anderson boşluk arıyoruz. Verdik pasını Kante'ye. Sol tarafımız olmuş. Asensio bir pas daha. Fred bitir oğlum. Fred 1-0. Çok güzel. Şu anlık arkadaşlar 2 tane yıldız alacağız Fenerbahçe kadromuza ama tabii ki de 2 gol yemezsek. Çok güzel Asensio iyi gördü. Fred de etrafı bomboş iyi bitirdi. Güzel bitirdi. Talisca verdi pasını Guendouzi. Yanlış okuyorsam özür dilerim. Guendouzi ilerliyor. Guendouzi ile ilerliyor. Talisca topu istedi. Şimdi orta. Talisca vurursun. Vurduk 2. Durum 2-1 arkadaşlar. Bunu da belirteyim arkadaşlar. En fazla da 3 transfer yapabiliyoruz bir maçta. Onu da demeyi unuttum. Sonradan demeye başladım. Kuralları unutuyorum ben de. En az her maçta 1 transfer yapabiliyoruz. En fazla da 3 şu anlık arkadaşlar. Gol yemezsek 2 gol yemezsek sınırımıza ulaştık. 3 transfer net bir şekilde yapacağız. 4-5 olmayacak. Guendouzi ileride aldığı pasını verdi. Talisca bıraktı mı bıraktı. Marco Asensio keşke sert şut çekmeseydim. Düz vursaydım gol girebilirdi ama yapacak bir şey yok. Hata yaptım. Phil Foden içeriye kadar girdi. Ortası güzel yere. Semedo karşılayamadı bir gol. Mbappe'len rakip arkadaşlar bir gol attı. Bir gol daha yersek arkadaşlar transferimiz 2'ye düşecek, girmememiz lazım. Fred Talisca çok güzel verdi. Talisca 3. gol. Müthiş oldu. Çok güzel oldu ve
ve şu anlık arkadaşlar farkı bir kez daha 3'e çıkardık. Çok güzel Fred pası, Talisca da iyi bitirdi. İkinci golünü attı bu maçta. Sağ taraf bomboş arkadaşlar. Foden bir ortada, Mbappe vuramadı. Dönen top, Luka Modric, Ederson. Korner bir kez daha kazandılar. Bakalım bu sefer gol atabilecekler mi? Atarsa sıkıntıya gireceğiz. Şıklinler uzaklaştıramadı. Tam maalesef 2'de yedik. Biz 3 gol attığımız için şu anlık arkadaşlar bir golümüz silindi. Yani 2 gol gibi düşünün. Yani bir sorun yok şu anlık. Ekstra bir gol attığımız için. Şu anlık hala 3 transferdeyiz. 4 gol atmalar lazım. 2 transfere düşmek için. Ve maçımız 3-2 bitti. Bu skorla arkadaşlar 3 yeni yıldız transferi alabileceğiz. İstatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde bitmiş. 3 şut çekmişiz. 3'ü de gol olmuş. Şimdi arkadaşlar Gemini'ye geldik. Gemini'nin önerdiği arkadaşlar yıldızlar, futbolcular alacağız. Bir metin yazdım onu anlatsın diye, konuyu anlatsın diye. İsterseniz okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bak uzatma. Bir de sadece isim söyle diyelim. İsim söyle yeter dedik ve arkadaşlar şimdi ise transfer öner diyeceğiz ve bize bir yıldız önerecek, futbolcu önerecek, yani yıldız dediğim. Gönder dediğimde ise hangi futbolcu önermiş olacak arkadaşlar, şu anda seçiyor. Google'dan seçiyor. Lukaku'yu önerdi arkadaşlar. Yani santraforumuzu geliştireceğiz ilk öncelikle. İlk transferimiz Lukaku olmuş oldu. Şimdi o zaman Lukaku'nun bir kartını alalım. Luka yazdığımızda arkadaşlar çıkacaktır. Anderson Talisca'ya o zaman kadro dışı yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Lukaku önerdiği için santrafor alacağız. Ya da çift forvete falan geçebiliriz. Şimdi Lukaku'nun arkadaşlar 109 genlik Totti vardı. 111 genlik kartına baktığımızda fiyatımız da uygun ama Turumcali'ni alabilsek daha güzel olur. O yüzden 109 genlik kartına bakalım. Bunun da Turumcali yokmuş. Çok kötü oldu. Toz kartına baktığımızda ama bunun da yokmuş. Maalesef iyi olmadı. O zaman bu kartının arkadaşlar moralini alalım. 55 milyon değerinde olan kartımızı aldık. Oyun içerisinde güzel değil ama Fenerbahçe gerçek hayatta çok ilaç gibi bir santrafor olur. Daha deminki maçta da arkadaşlar Anderson Talisca 2 gol attı ama maalesef şu anda galiba kadro dışı bırakacağız. Ya da Kante merkezde oynayabilen bir kart diyecektim ama oynayamıyormuş. Guendouzi da oynayamıyor. O yüzden diziliş değiştiremeyiz. Maalesef Anderson Talisca kadro dışı kalıyor. Yerine arkadaşlar yeni Fenerbahçe yıldızı Lukaku'yu transfer ediyoruz. Genimiz de arttı ama çok önemli değil. Şimdi o zaman ikinci transfer öner diyeceğiz ve ikinci transferi öner dediğimizde bakalım hangi pozisyona kim önermiş olacak. Görüyoruz arkadaşlar, gelsin Anthony Silva önerdi. Bu oyuncu kim bilmiyorum. Tam bir yıldız önermedi. Bakalım kimmiş. Arkadaşlar önerdiği Anthony Silva kartımız bu şekilde. Benfica'da oynayan bir futbolcuymuş. 101 genlik kartı var. Moralini alabiliyoruz sadece. 18 milyon 400 milyon coins'e de ikinci transferimiz bu şekilde oldu. Yani Çağlar Söyüncü'nün yerine arkadaşlar bir futbolcu almış olduk. En son bunları da arkadaşlar antrenman BC puanlarını halledeceğim arkadaşlar maça başlamadan önce. Çağlar'ın geni daha yüksek ama yapacak bir şeyimiz yok. Yapay zekamız bu transferimizi önerdiği için bunu kullanmak zorundayız arkadaşlar. Maalesef çok düşük geni bir eski bir kart ama inşallah sıkıntı yapmaz. Silva'mızı eklediğimize göre birinci maçın 3. transferini önereceğiz ve arkadaşlar bir de yanında foto olsun diye değil mi arkadaşlar, bir de görsel göstersin hangi futbolcu önerdiğini tam olarak görelim. Ya da arkadaşlar resim oluştur falan diyor. Baga sokmayalım, biz Fenerbahçe kadrosu için 3. transferi öner diyerek değiştirelim mesajımızı. Bu sefer de arkadaşlar Bernardo Silva önerdi. Yani City'deki Bernardo'dur diye düşünüyorum. Başka var mıdır bilmiyorum. Yani güzel bir transfer önermiş oldu. Oyunda da güzel kartları vardır diye düşünüyorum. Bernan yazalım, illaki çıkacaktır. Arama diyerek de birinci maçın 3. transferini aldık ama takım seçiliydi. Onu da iptal edelim ve tam olarak kartlarımızı görmüş olalım. Şimdi Bernardo Silva'nın 116 genlik pahalıdır. O yüzden alamayız. Bu oyuncuya baktığımızda bu kartında morali varmış. Başka 111 genlik kartı da alınabilir aslında. Turumcali yokmuş. O zaman direkt 112 genlik merkez orta saha Bernardo Silva'nın arkadaşlar kartını almış olduk ve birinci maçın 3 yeni transferini almış olduk. Emirler bölümünde de gördüğünüz gibi kartımız geldi. Şimdi yeni transferle ikisi tam yıldız ama birincisi potansiyel diyebiliriz. Çok genç oyuncu diye düşünüyorum. 22 yaş, yani potansiyel diyebiliriz. 2 yıldız, bir potansiyel genç yıldız oyuncusu adayı almış olduk. Şimdi o zaman Bernardo Silva'mızı arkadaşlar ekleyeceğiz ama kartımızı göremiyorum. Gördüm sonunda ve Bernardo Silva'yı da Fred yerine ekliyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 yeni transferimiz bitti. Şimdi bu kadroyla ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımıza geldik arkadaşlar. Yeni transferlerimizden Fenerbahçe kadromuz bu şekilde. Rakibimiz de farklı bu arada. Bu şekilde bir kadrosu var. Çok zor bir rakip geldi. Yani yeni falan da 123 iken inşallah yeniriz. En kötü 2-0 bitirirsek 3 transfer yine yaparız.
yaparız. Sobozday Bernardo Silva, hayır, çok güzel. Bernardo Silva diyorum, Anthony Silva'ydı ama çok büyük bir atama Anthony Silva. Yeni transferimiz 2 efsane müdahaleyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kurtardık. Bu arada kaleci kullandı. Henry de gol attı. Korneri arkadaşlar farkında mıydınız? Kaleci kullandı. Semenyo Mert Müldür'ü geçti ama Mert yere atırdı. Çok güzelsin. Bernardo Silva pasını veremedi. Yeni transferimiz çok büyük bir hata yaptı ama Anthony Silva bugün müthişsin oğlum be. Maalesef Anthony Silva da hata yapmıştı ama hemen düzeltti. Kante Lukaku'ya bıraktı. Lukaku tekte Asensio'ya. Asensio çalımını attı mı attı. Lukaku pası istedi, aldı topu. Lukaku bir çalım Lukaku'dan. Lukaku 1-1. Transferlerimiz coştu gerçekten bugün. Savunmada neydi ismi unuttum ama siz anladınız. Atak kısmından da Lukaku çok güzel golle durumu 1-1 yaptı. Orta saha transferimiz Bernardo Silva da inşallah iyi işler yapacak. Lukaku bıraktı, Guendouzi döndük sağa doğru. Kerem bir Lukaku'ya, Lukaku lütfen vur diyecektim ama Safonom çıktı aldı. Rakibin bu arada interneti gidiyor gibi ikinci gol, üçüncü gol da atabiliriz. Asensio ilerliyor. Asensio'dan bir çalım Henry pazarda. Lukaku'ya verdik. Lukaku bir çalım, Lukaku döndük Asensio'ya. Asensio bir çalımda gelir mi? Asensio çok iyisin. Verdik pasını Bernardo Silva döndü Kerem'e. Kerem bıraktı Lukaku'ya. Lukaku bir Kerem'e daha dönmek istedik ama olmadı. Kontratada çıkmadan ilk yarı bitti. Çok güzel bir pas. Lütfen gol olmasın. Aşırtma denedi ama Ederson dikkatli. Sağ taraftan Semenyo'yla geliyorlar bir kez daha. Kaleciyi çıkardık. Orta yapma. Keşke çıkarmasaydım. Ya refleksen birden çıkarasım geliyor. Şu anda bir golümüz maalesef arkadaşlar silindi. Bu şekilde maç biterse bir yeni transfer alma hakkımız olacak. Onun bilgisini vereyim. Henry'nin golüyle durum 2-1. Asensio bir çalım gelmedi ama Semenyo'da kaldı. Aradan bıraktık Bernardo Silva. Asensio geriye bıraktı. Ama müthiş bir müdahale, hata geldi. Lukaku keşke orada odaklansaydım ya. Kaptırdığımızda odağım bozuldu. Şekliner aldı topu. Anthony Silva bırakamadı. Şekliner'de kaldı. Kante bıraktı Bernardo Silva. Döndü kayarak Asensio'ya. Asensio Lukaku'ya. Lukaku Asensio'ya. Çok güzel geliyoruz. Asensio arka direğe orta ama vurur muyuz? Vuramadı. Szoboszlai dışarıdan çok uzaktan ama Ederson rahat. Bernardo Silva Lukaku'ya bir gol daha gelirse 2 transfer yapacaktık ama maalesef maçımız 2-1 kaybettiğimiz için bir transfer hakkımız oluştu. İstatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş. Daha deminki gibi bir şut çektim, o da gol olmuş. Şimdi yapay zekamıza geldik o zaman arkadaşlar. 4. transferdeyiz sanırsam. 4. transferimizi öner dediğimizde bakalım arkadaşlar hangi pozisyona kimi önerecek bu sefer. Hemen görüyoruz, Ferdi Kadıoğlu'nu önerdi. Yani arkadaşlar eski futbolcusu bir kez daha geldi. Çok güzel. Yani Fenerbahçe kadrosu geliştiriyoruz diye metin yazmışım ilk başta. Fenerbahçe Google'dan arayıp da ondan bağlantılı olan oyuncuları mı öneriyor acaba arkadaşlar? Çünkü Lukaku da hani transfer haberlerinde Lukaku isim Fenerbahçe için geçmişti diye hatırlıyorum. O yüzden mi mesela Lukaku önerdi? Bernardo Silva Galatasaray anıldı ama Fenerbahçe'yi tam bilmiyorum. Fenerbahçe adı geçtiği için Google'dan araştırıp ona göre önermiş olabiliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar bence daha güzel de oluyor. Gerçekçi oluyor. Neyse uzatmayalım. Ferdi'nin sağ bek kartı var ama sol bekte oynar diye düşünüyorum. Ama Turuncaylı olmaması çok kötü oldu. O zaman sağ bek kartını alıp sağ bekte oynatmak zorundayız. Ya da Semedo'yu sol bek almamız lazım. Yani bu kartı var ama arkadaşlar bunu da almak istemiyordum. Zaten güzel bir dereceli hali yokmuş. Turuncu alabilseydik gördüğünüz gibi sol bekte oynardık. Sol bekimiz biraz eksik ama maalesef mavi dereceli sağ bek kartını almak zorunda kalıyoruz. Ferdi'miz bir kez daha Fenerbahçe'ye gelmiş oldu. Bu arada arkadaşlar gerçekten bence güzel, eğlenceli bir içerik oluyor. İnşallah sıkılmadan izliyorsunuzdur. Lütfen like'larda basmayı unutmayalım. Şimdi biz sağ bek transferi olarak önerdi bize. Sol bekte de oynayabilen bir kart ama sol bek açık değil. Ya sol bekte oynatacağız, kendi düşecek ya da Semedo'yu sol bek alacağız diyecektim ama bence Ferdi'miz sol bekte oynasın. Geni düşsün ama sorun yok. Çünkü zaten de Mert'i geni düşük olarak oynatıyorduk. Bu şekilde oynasın, sorun yok. Beceri puan bastığımızda biraz da geni yükselecektir. Hatta sizden birlikte basalım. Çünkü sol bek açık. Birazcık belki bir gen artabilir. Bilmiyorum. 109 gen olarak oynuyordu. Bakalım kaç gen olarak oynuyormuş. Şu anda 110 gene kadar arttı. Güzel, sol beke bir transfer de yapmış olduk. Şimdi antrenman basalım. Son maçımıza geçelim. 3. maça geçtik. Sonra artık bir maçımız da kalacak. O da cezalı. 3. maçımızda da arkadaşlar güzel bir şekilde farklı bir arkadaşımız denk geldi. Bilmeyenler varsa ligime istek veriyorum. İlk kim kabul ederse onunla maç yapıyoruz. Rakibinde karşı tarafında ligden bir arkadaşımızın da kadrosunu gördüğünüze göre son transfer için maçımıza başlıyoruz. Zico ilerliyor. Bernardo Silva müdahale yapamadı ama
ama Ederson kucağına. Ferdi'den çok büyük bir hata geldi maalesef. Gol olmazsın. Gol olmadı, güzel. Marcioso, Anthony Silva müdahale yapamadı. Zico vurdurtmayalım lütfen. Zico boşluk aradı. Şutu da geldi maalesef. Durum 1-0 oldu. Kötü oldu. Devam. Eden Hazard sol taraftan geliyor. Şıkkiner çok kötü bir çalım yedi ama Bernardo Silva yeni transferimizi aldı. Kante bıraktı Lukaku'ya. Döndük sağ, Asensio geçme lazım. Asensio çok güzel bir çalım. Asensio ilerliyor. Asensio lütfen golden bitsin. Bir çalım da Asensio. Lukaku'yu gördük. Lütfen vur ama offside. Maalesef gol iptal. Yaklaştık ama birinci golümüze. Pozisyonda bu şekildeydi. Bir adımdan kaçmış. Tevez yine boşluk verdik maalesef. Maalesef 2-0 oldu. Güzel oynuyor rakip arkadaşlar maalesef. Ekstra bir transfer yapmamız için 3 gol atmamız lazım gol yemeden. Tevez düzeltti. Çok güzel boşluk ama Anthony Silva var ya, gerçekten kötü kart olmasına rağmen Fenerbahçe'nin yeni transferini yaptık ve çok güzel bir müdahaleler yapıyor. Şimdi kontratakla belki gol atarız. Kerem verdi Lukaku'ya. Lukaku sağa doğru Asensio'ya. Asensio geçer diye düşünüyorum. Asensio boşluk arıyoruz. Pasımızı verdik ama geçmedi. Keşke biraz bekleyebilirdim, aldık geriden. Şimdi N'Golo Kante verdi ama geçmedi. Lukaku sağa doğru döndük. Asensio bir kez daha Lukaku'yu gördük mü gördük. Asist olur mu? Bernardo Silva. Fenerbahçe'mize yeni 2 transferimizi yaptık ve ikisi de gol attı. Asensio Lukaku'ya, Lukaku Bernardo Silva'ya çok güzel bitirdik ve durum 2-1 oldu. 2 gol ettiğimiz için ama bir golümüz yine siliniyor. O yüzden bir gol de atmamız lazım. Bir gol de bu arada ikinci transfer geliyor. Doğru, ben 3 demiştim ama gol yemememiz lazım derken Anthony Silva yine müdahale. Guendouzi verdi Asensio'ya. Asensio biraz geriye Kerem'e. Kerem geçmen lazım. Kerem geçti. Kerem'den bir füze gelinmiyor ama çok yavaş bir şut ya. Hata geldi. Çok güzel. Asensio bıraktı. Kerem Aktürkoğlu vuramadı. Vurdu aslında ama çok kötü bir şut. Onu bitirmen lazımdı. Çok güzel net pozisyon yakalamıştık. Marchios'tan geliyorlar ama orada Ferdi'miz aldı ama büyük bir hata geldi. Haydi oğlum kurtar, Ederson müthişsin. Ama haydi arkadaşlar, onlar da Marchios yine Tevez'e çarptı. Bize çarpmadı. Şikliner kontratağı başlattı. Kante verdi pasını Bernardo Silva. Döndük Asensio'ya. Asensio Lukaku'ya. Lukaku sürüyor. Bir kez daha aradan Asensio'ya. Asensio bir kez daha Lukaku'ya dönmek istedim ama maçımız 2-1 bittiği için sadece bir transfer hakkımız oluştu. İstatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi o zaman 5. son transferimizi öğreniyoruz. Sonra alıp cezalı maça geçeceğiz. Bakalım arkadaşlar son olarak hangi transferi önermiş olacak? Kimi önerdi? Ve müthiş bir oyuncu önerdi. Sağ bekte oynayabilen bir kart bildiğiniz gibi, ya da oyuncu diyelim. Medio'da oynayabilen bir kart, yani güzel oldu, pozisyonumuza da uyuyor. Ya Kante ya Guendouzi'yi çıkaracağız. Ama ilk bir bakalım arkadaşlar hangi kartları alabiliyoruz. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi 116 gelinlik kartı alamayız diye düşünüyorum. Alamıyoruz. Fiyatımız uygun değil. En fazla bir oyuncuya kadro kurma videolarında 750 milyon bütçe ayırabiliyoruz. Yani şimdi o zaman bunu alacağız ama alabiliyoruz. Alamıyoruz diye düşünmüştüm. Şimdi 119 gelinlik güzel bir kart aldık ve güzel bir yıldız aldık bence. Ve alternatif pozisyon olarak baktım arkadaşlar, sağ bekleri oynayabiliyor. Şimdi arkadaşlar Semedo'yu çıkarıp da Kante'yi, Guendouzi'yi kendi mevkisinde mi oynatsak? Bence yani bu iki transfer kadro dışı kalmasın be. Bence Semedo kadro dışı kalsın ya da yedekler. Gerçek hayatta yedekler olarak düşünün ama bizim oyunumuzda kadro dışı olarak düşünün. Yani Semedo yedek bir futbolcu olarak kalıyor arkadaşlar şu anda Fenerbahçe kadromuzda. İlk 11'e kimi transfer yaptık yani kısacası. Şimdi bir beceri puanlarımızı da basalım. Sonra artık cezalı maç yapacağız. İlk güncellenmiş bir şekilde cezalı maça geçeceğiz. Cezalarımızı yeniledim dediğim gibi. Yani kısacası 3 maç sonunda transferlerimiz bu şekilde oldu. Fenerbahçe kadrosu bu şekilde gelişmiş oldu. Nasıl bir kadro olduğu yorumlara belirtin. Gerçek hayat olarak düşünün. Şimdi o zaman uzatmadan son maçımız cezalı maça geçelim. Ve son maçımız cezalı maça geldik. Bizim kadromuzu yeni transfer, yeni 5 transferli Fenerbahçe kadromuz ve rakibimiz de arkadaşlar bu şekilde, daha demin oynadığımız rakip galiba. 4. maçta yine aynı rakip geldi. Yani zor bir rakip. Bizi yenen rakip. Bakalım yenebileceğiz mi? Çünkü cezalı maçtayız. Bunu kesinlikle yenmemiz lazım. Zico aradan Anthony Silva, sen müthişsin be. Anthony Silva gerçekten Şıkkıner'den bugün daha iyi oynadı. Lukaku çalımını atamadı. Kimi çok güzel aldı ama kaptırdık maalesef. Anthony Silva almaya gitti. İnşallah da alacak. Zico karşısında. Zico bir çalım, uzaktan bir şut. Yani onu girmemesi lazımdı aslında. Çok geriden plase vurdu. Kurtarması lazım Ederson'un. Zico geliyor. Zico Şıkkıner bir çalım. Zico yes. Çok güzel. Kendi takımın arkadaşına çarptırdığı için offside yakalandı. Asensio çalımını
çok güzel attı. Asensio ile geliyoruz. Haydi Marco Asensio bitir oğlum, 1-1 çok güzel. Müthiş, efsane, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi Asensio iyi ilerledi ve güzel bir şekilde bitirdi ve durum 1-1 oldu. İnşallah çeviririz ve maçımızı kazanırız. Hazard'dan geliyorlar. Hazard pasını verdi. Arka direğe Marquinhos Şekliner müdahale yapamadı ama birisine çarptı. Eden Hazard düzeltti, vurdu. Maalesef 2-1. Tevez Şekliner müdahale yap oğlum Ederson. Bu sefer güzel bir kurtarış yaptı. Atağa geçiyorum arkadaşlar artık. Çevireceğiz diye düşünüyorum. Guendouzi uzaklaştırman lazım. Ederson güzelsin. Pasımızı verdik Asensio. Döndük Bernardo Silva'ya. Silva verdi Kante'ye. Kante hızlı sür oğlum. Kante ilerliyor. Verdik şimdi. Kimi arkadaşlar? Kerem'e. Döndük Bernardo Silva. Şimdi dönebildik mi? Hayır ama Lukaku aldı. Çok güzelsin Lukaku. Verdi Guendouzi. Döndük Kante'ye. Kante boşluk arıyoruz. Sağa doğru döndük. Asensio yine geçti. Bugün Asensio bizi kurtarıyor diyebiliriz. Arka direkt Lukaku. Bitirme lazım Lukaku. O nasıl bir kafa? Şekliner önde aldı. Guendouzi verdi Kerem'e. Kerem Lukaku'yu gördü. Lukaku'dan bir çalım. Kaleciyi çıkartmıştı ama maalesef sonradan düzelttiği için güzel kurtarış. Kante bu arada büyük bir hata. Silva bıraktı Asensio'ya. Asensio çalımını attı. Asensio ilerliyor. Asensio ne yapacağım bilemedim. Asensio Kerem'e doğru, bomboş Kerem. Kerem güzel şut çıkar. Kerem vurdu ama az farktan dışarıda. Kornerde yok. Hazard çıkıyor. Stoichkov giriyor. İnşallah çevireceğiz ama zor gibi. Son dakikada bir boşluk daha verdik maalesef. Zico bu sefer kaleci çıkarma fake'ini başarılı bir şekilde yaptık ama maçımızı 2-1 yenildik. Ceza çarkına geçelim. İlk öncelikle istatistiklerimiz de bu şekilde olmuş. Şimdi arkadaşlar cezalı çarkımızdayız. İlk kez güncellenmiş bir şekilde cezamızı çekeceğiz. 43 tane ceza belirledim. Dediğim gibi sizlerin hesabınıza da para atırma cezalar da var ama çok büyük bir miktarlarda değil, onun bilgisini vereyim. Uzatmayalım, ilk çarkımızı çevirdik. Bakalım hangi cezayla yenilenmiş bir şekilde başlayacağız. Uzatmalardan 1500 toz fişi harca. Çıkan oyuncuyu sil geldi. Hemen yapalım. Şimdi toz keşife gelmiş olduk arkadaşlar ve 1500 toz fişimizi harcadığımızda ne gelirse sileceğiz. 119 da gelirse ama inşallah düşük gelir yoksa çok üzülürüz. Ne geliyor? 114 iken Eriksen geldi. 75 parça değerindeki Eriksen antrenman olarak gördüğünüz gibi siliyoruz ve cezamızı çektik. Like'lere basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Bence efsane video oldu. Ekranda 2 video bıraktım. Birisi birinci günün videosu, izleyebilirsiniz. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.